çalışmalarla yeni bir videoyla yine tekrar bir aradayız. E, Daha önceki çalışmalarda gitara başlangıçta dikkat etmemiz gereken konulara değinmiştik. İşte oturuş, duruş, gitarı tutuş, e, sol el egzersizler, sağ eldeki boş tel çalışmaları ve boş tel isimleri ne bir çalışmıştık. Şimdi bugünkü çalışmamızda tekrar sol elle ilgili e, çalışmalar yapacağız. Tabii o daha önceki çalışmaların tekrarı değil, onun devamı gibi düşünebilirsiniz. Burada sol elde kromatik çalışmalar yapacağız. Yine yedinci perdeden e, başlıyoruz. Ve burada birer parmak, birer vuruş ve her parmak birer vuruş e, şeklinde hareket edecek. Önce 1, 2, 3, 4. Birinci telde hepsi kendi bulunduğu bölgede hareketlerini tamamlıyorlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci parmağım bir üst ele çıkıyor ve ardından ikinci parmak onu takip ediyor. Hep e, birer birer hareket ediyor parmaklar ve birer tel yukarı doğru, beşinci tel, altıncı tel şeklinde. Şimdi burada aşağı doğru inerken elimin ve kolumun konumuna dikkat ediyorum. Burada baş parmağım klavyenin ortasında, diğer parmaklarım ve elimin konumu bu şekildeyken yukarı doğru çıktıkça elim böyle birer ölçü diyelim öne doğru çıkıyor. Baş parmağım da yukarı doğru hareket ediyor. Aşağı doğru inerken de aynı şekilde kolum ve elimin açısı burada eski haline geri döndü. Bir kere daha tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dördüncü telle devam. Beşinci tel, altıncı tel. Tekrar 5, 4, 3, 2 ve 1. Burada bu çalışmayı yaparken e, enerji aktarımı dediğimiz bir konu var. O konuya e, değinmek istiyorum. Burada aslında şu anda yapmış olduğumuz işlemle birinci parmağımı hareket ettirdim ve sonrasında ikinci parmağımı hemen e, ardından e, peş peşe hareket ettirmiş oldum. Tabii daha önce de biraz değinmiştik aslında. Burada bu parmağımdaki enerji ikinci parmağa, 2'deki 3'e, 3'teki 4'e, sonra 4'teki 1'e, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 bu şekilde bu aktarımı yaparak bu egzersizi, alıştırmayı yapmış oluyorum. Tabii burada parmakları birer birer hareket ettirip bir parmağın hareketi tamamlandıktan sonra diğer parmağımı harekete geçirdiğimde bu enerji aktarımını yapmış oluyorum. Yani parmakları kendi halinde bırakmamış oluyorum. Hem daha düzenli, daha planlı bir çalışma olmuş oluyor. Hem de zihnimle parmaklarım arasındaki bağlantıyı daha da güçlendirmiş oluyorum. Şimdi tekrar biraz daha bir yakın çekimde 2, 3,
Evet, bunu birkaç tur tekrar edebilirsiniz. E, Sol el için daha önce sol elin konumunu e, daha iyi bir şekilde algılamak için yaptığımız alıştırmalara ek olarak bu kromatik çalışmayı da ilave etmiş olduk. Burada tabii ki daha önce öğrendiklerimizin iyice bir pekişmesi gerekiyor, iyice bir oturması gerekiyor. Ondan sonra bu çalışmaya e, geçersek çok daha amacına uygun bir şekilde sıralamayı gerçekleştirmiş oluruz. Burada 1, 2, 3, 4. Ya parmaklarınızı kontrol edebileceğiniz bir hız belirlerseniz o zaman çok daha verimli bir çalışma haline gelecek. Yine dikkat ederseniz bakın yukarı doğru çıktığımda elimin ve kolumun açısı hafif öyle öne doğru gelmesi ve aşağı doğru indiğimde de bu tekrar eski konumuna gelmesine dikkat ediyorum. Beşinci tel, altıncı tel, 4, 3, 2 ve birinci telle bu şekilde çalışmamı tamamlamış oldum. Bu arada kolumda kullanmış olduğum bu kumaş kolluk diyelim buna. Özellikle gitarın cilasına zarar vermemek için kullandığım bir malzeme. Hem yine burada daha rahat hareket etmesini sağlıyor ama daha çok gitarın yani gitarın cilasına zarar vermemesi için kullandığım bir şey. Onu şimdi görünce onu da söylemek istedim. Şimdi sol eldeki bu kromatik çalışma olarak adlandıralım. Yani yarım ses olarak, birer perde olarak e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü parmak ve telden tele yaptığımız bu alıştırmayı sağ elle birlikte yapmayı deneyeceğiz. Ama öncesinde sağ elle ilgili yine boş tel çalışmalarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Burada sağ el ve kolla ilgili hatırlarsanız bahsetmiştik. Boş tel çalışmalarında en alt telden başlamıştık. İ parmağıyla, işaret parmağıyla dörder vuruş. Sonra P ile devam etmiştim. Dikkat ederseniz burada da yine kolum ve elimin açısının değişkenlik gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Yani sabit tutarak çaldığımızda hiçbir şekilde hareketli düşünmediğimizde bileğimizin sıkıştığını ve daha doğrusu çok öne doğru büküldüğünü ve gerildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada kolumun şu şekilde bir açıyla hareket etmesi benim yine burada hem bileğimin hem de parmaklarımın daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Onu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi tekrar boş tel çalışması ile devam edeceğim. Bu sefer biraz daha farklı olarak baş parmağımı da en alt telden başlatıyorum ve burada baş parmağımla ilgili de 3 eklem olduğundan söz etmiştik. Ve bu büyük eklem dediğimiz bu üçüncü eklemden hareketle en alt telden itibaren çalışmalarımı sürdürüyorum.
P parmağımı büyük eklemden hareketle birinci telden altıncı tele kadar, altıncı telden birinci tele kadar hareket ettirdim. Şimdi i parmağımla aynı hareketi yapıyorum. Bunu yaparken baş parmağınız hemen bir üst telde durabilir. Daha iyi kontrol edebilirsiniz. Ve her tel kademe atladığınızda o da bir üst tele doğru kontak noktası oluşturarak gidebilir. Yani i parmağımla boş tel çalarken P'yi ikinci tele çok hafif bir şekilde baş parmağımın kontrol dışı hareket etmemesi için daha iyi, rahat bir şekilde ve verimli bir şekilde kullanmamı sağlayacağını düşünerek bu şekilde tutabilirim. Boşta da bırakabilirsiniz ama boşta kaldığında baş parmağınızın kasılmadığından emin olmanız gerekiyor. Ya da gereksiz bir şekilde çok fazla yukarıda olmadığından emin olmanız sizin için kaslarınızın ve parmağınızın doğru bir enerjide olduğunu size belirleyecek. Yani bunu kontrol edebilmek için hemen bir üst telde kontak noktası oluşturarak çok hafif bir şekilde yerleştirerek tutarsanız bu bütün anlattıklarımızı da doğal olarak gerçekleştirmiş olursunuz. Burada yine dikkat ettiğim konu, bakın, P ikinci teldeyken i parmağımla birinci telden yine tirando tekniğiyle, işte serbest vuruş, teli çekerek, free stroke, bütün bunlar kullanılan, tirando tekniği için kullanılan karşılıkları, yine parmaklarımı avucumun içine doğru hareket ettiriyorum. Yine dörder vuruş. 1, 2, 3, 4. Mi telinde çaldım. Şimdi si telinde çalıyorum. Yine bakın baş parmağım, yani P parmağım biraz bir tel yukarıda ve kolumun açısına bakın, kolumun hareketine bakın. Sabit kalmadı. Aslında bunu daha net bir şekilde test edebilmeniz için kolunuzda bir noktaya şöyle hafifçe bir işaret koyarsanız, yukarı doğru çıktığınızda o işaret belli bir noktaya aşağı doğru geliyorsa, o zaman ne olmuş olacak? Bu kolla ilgili hareketi de gerçekleştirmiş olacaksınız. Burada bunu şöyle bir şeyle aslında deneyebiliriz. Mesela başlangıç noktasına şöyle bir işaret koydum ve altıncı tele geldiğimde P parmağım boşta kaldı. Yine bütün parmaklarımı avucumun içine doğru götürüyorum. Sadece i parmağımı hareket ettiriyorum. Bir kere daha bunu yapacağım. Bakın, yukarı geldiğimdeki noktayı işaretliyorum. Bu iki nokta arasında bakın şöyle bir 5-6 santimlik bir fark oluştu. Dolayısıyla kolumu yukarı doğru çekerek hem parmaklarıma hem de bileğime rahatlık ve bir alan kazandırmış oluyorum. Bu sol elle ilgili bizim işimizi gerçekten kolaylaştıran bir yöntem, açı ya da açı diyelim. Şimdi tekrar la,
Şimdi P ile çaldık, I ile çaldık. Şimdi M, kolumu bastırmıyorum. Daha ileriki konularda ton çalışmaları, ton arayışı içerisine girdiğimizde kolumu hem yatay olarak rahat bir şekilde hareket ettirmeliyim hem de dikey olarak hareket ettirebilmeliyim. Yani aslında baktığınız zaman kolumu bastırmadan rahat bir konumda tutarsam gitarın alanlarını çok daha rahat bir şekilde kullanma imkanını yakalamış oluyorum. Ama bunu eğer buraya bastırıp sabitlersem hem sadece tek bir ton elde etmiş olacağım hem de kolumun rahat, vücudumun rahat hareket etmesini de tam olarak sağlayamamış olacağım. Dolayısıyla kolumu çok bastırmadan, hatta sadece burada bunu hissederek hem yatay hem de dikey olarak rahat hareket etmesini sağlayabilecek şekilde şimdiden eğer bunu alışkanlık haline getirirsem daha sonraki süreçte çok daha rahat bir şekilde daha ilerideki konuları uygulama şansım olacak. Şimdi P ile çalıştık, I ile çalıştık. Şimdi M'ye başlamıştık. Yine aklımıza geldikçe bu konulardan bahsetmiş oluyorum ki bir fikir oluşsun. 6. tele kadar gittim. Biraz evet, inatçıya dikkat ettim. Evet. Şimdi burada tirando konumunda elimin açısını daha önceki çalışmalarda nasıl belirlediğimi size anlatmıştık. Şimdi burada I ve P, I, M'yi çalarken bir kontak noktası oluşturduğunuzda bileğinizin ve elinizin konumu da zaten doğal olarak şekillenmiş oluyor. P, I, bakın P'de bu şekilde, I'de bu, M'de bu. Bakın A, şimdi A'yı örnek vereceğim. Daha önce de bahsetmiştim. A'yı çalıştırmak sizin için biraz sizi zorluyorsa ya da çok rahat hissetmiyorsanız şimdilik A'yı daha sonrasına sevk edebilirsiniz. Ama A'yı kullanmak isteyen, yani özellikle en alt telde A'yı kullanırken kullandığım açıya dikkat etmem gerekiyor. Bakın şu açıyla çalmaya çalışırsam bu daha çok apoyando ve daha sonraki konularda anlatacağımız konu. Tirando konumunda bakın P parmağımı çalarken ki bileğimin, elimin konumu I çalak P, I, M ve A. Bakın biraz hafif şöyle bir çevirmiş oldum elimi. Dolayısıyla da A'yı da böylece evet, biraz tırnaklarımızın bakım zamanı gelmiş. Şimdi daha sonraki bir çalışmada onunla ilgili de bir hazırlık yapabiliriz. A'yı da tamamladıktan sonra tabii serçe parmağı kullanmıyorum bu çalışmada. P, I, M, A ya da sadece P, I, M'yi sırayla yaptık. Şimdi gelelim sol elle sağ elle birlikte çalışmaya. Öncelikli olarak ikisini birden uygulamaya çalışıyorum. Tabi burada ilk çalışmaya başladığımda blok halinde hareket ettirmiştim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın P ile başladım. Sağ elde baş parmağı kullandım. Daha yavaşladım biraz daha. Bunu biraz başlangıçta epeyce bir yavaş yapmak gerekiyor. Her zaman yavaş çalışmak
zihnimizle parmaklarımız arasındaki bağlantının daha da güçlenmesini e, çabuklaştırır. Çok hızlı çalışıp tam oturmamasına sebep olabilir. O yüzden başlangıçta çok yavaş çalışıp sonra kademeli olarak onu belli bir hıza ulaşmak gibi bir hedefiniz varsa onu hızlandırabilirsiniz. Ama yavaş çalışmak her zaman çok daha verimli olabilir. Evet. P parmağımı büyük eklemden hareket ettirerek birinci telden yani mi telinden kalın mi teline kadar hareket ettirdim. Şimdi P parmağım ikinci telde ve i parmağımla ve yine sağ elde parmaklarımı mümkün olduğunca avucumun içine doğru hareket ettiriyorum ki bu iyice otursun. Kolumun, bileğimin açısına yine dikkat ediyorum. Hem sağ elimin, kolumun hem de sol. Evet. Bu alıştırma bugüne kadar anlattığımız bütün konuların uygulaması açısından da çok aslında faydalı bir alıştırma olmuş olacak. Şimdi M parmağıma geldi sıra. Yine bakın P'yi bir üst elde bastırmadan hafif bir şekilde tutuyorum. Yerleştirdim oraya. Orada duruyor. Üst tele çıktıkça da yine bir üst tele doğru hareket ettirmiş oluyorum. Yine sol elde sıfır baskı. Şimdi A parmağıyla da yapayım. Yine bakın elimin açısı ve A'nın kontak noktası elimin açısını çok hafif sağa doğru çevirmeme sebep oldu. Evet, sol elle sağ eli böylelikle bir arada kullanma fırsatını da bu alıştırmayla yakalamış olduk. Burada öncelikli olarak sol elimizi verimli bir şekilde kullanmayı düşündük ve onun üzerine çalışmalar yaptık. Daha uzun süreli, daha böyle işte dörder vuruşluk şekilde sonra bu formu oluşturduktan sonra sağ ele geçtik. Sağ elde yine avuç içine doğru hareketi iyice bir zihnimize yerleştirdik. Sonrasında sol eldeki kromatik çalışmalara geçtik. Bunu da çalıştıktan sonra sağ elle birlikte bu ikisini bir arada kullanmış olduk. Ve bu alıştırma bize bugüne kadar öğrendiğimiz bütün demeyelim ama yani bugüne kadar öğrendiğimiz konuları uygulama imkanı sağladı. Bir kere daha tekrar edecek olursak ve bu sizin artık günlük yapabileceğiniz bir alıştırma kıvamına gelmiş oldu. Kromatik çalışmalar diyelim buna. 7. perdeden ve 1. telden 6. tele kadar sonrasında bakın burada şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Mesela burada en alt telde başladığınız baş parmağı ikinci tele çıktığınızda bu parmaklarınızı bir alt tele yerleştirebilirsiniz. Nasıl bu I, M, A çalarken P'yi bir üst tele yerleştirerek biraz daha kontrollü sağlamış, daha rahat bir şekilde kullanmıştık. Ya da en azından ben onu daha o şekilde kullandığımda daha rahat hissediyorum.
Bunu deneyebilirsiniz. Yani P'yi kullanırken de ikinci tele geçtiğinizde bu parmaklarınızı yine altta tutabilirsiniz. Yukarı doğru çıktıkça da bunu uygulayabilirsiniz. Yine araya bir şey aklıma geldiği için paylaşmak istedim. E, Şimdi burada kromatik çalışmayla sol eli, sağ eli ikisini bir arada kullanmış olduk ve bütün öğrendiğimiz teknik konular olsun, ayrıntılı anlattığımız konuların hepsini uygulama imkanı bize sağlayacağını söyledik. Tabii yine yavaş bir tempoda gün içerisinde 2-3 öğün diyelim. Yani sabah, öğle, akşam gibi ya da günün farklı zamanlarında bunu tekrar ederseniz, yavaş ve sabırlı bir şekilde bütün bu konuştuklarımıza dikkat ederek tekrar ederseniz bu alıştırmada bütün bu konuştuklarımızın daha da pekişmesine katkı sağlayacak. Evet, yani bugünkü çalışmayla ilgili bunlar sanıyorum yeterli. Bugünkü hatta videomuz biraz daha uzun oldu. İşte evet, tabii okulda olduğum için şimdi telefonla arıyorlar. Neyse, videomuzun sonuna geldiğimiz için şey oldu, problem yok. Umarım bu videoda size katkı sağlar. Yeni çalışmada ve çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Sevgi, selam ve saygılar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.